Merhaba arkadaşlar, yine ben. Bu videoda size bir slider eklentisini tanıtacağım, anlatacağım. İster e-ticaret siteniz olsun, ister normal WordPress siteniz olsun. Ana sayfanızda ya da sayfalarınızda resimler, videolar falan böyle slider şeklinde göstermek istiyorsanız güzel bir eklenti göstereceğim, anlatacağım eklenti. Hatta son videolarımızda, sektör videolarımızda tur sayfasında ufaktan böyle göstermiştim. Yani göstermiştim derken ekledim orada. Orada çalıştırmıştık hatta. Ama ayarlarla ilgili falan hiçbir şey göstermemiştim. Bu videoda sıfırdan bir slider oluşturacağız ve sayfamıza entegre edeceğiz. Eklentinin ayarları, özelleştirmeleri çok fazla arkadaşlar. Ben şimdi bu kadar detaya inmeyeceğim. Şöyle düşünün, en basit, en kısa yoldan sayfamıza nasıl slider ekleriz onu göstereceğim. Sıfırdan bir slider oluşturacağız ya da hazır şablonlardan bir slider alıp onunla biraz özelleştirmeler yapacağız. Onun haricinde tüm ayarlarına girmeyeceğim. Bununla ilgili de geliştiricinin bir YouTube sayfası var. YouTube sayfasında detaylı anlatıyorlar. Baya bir video var çünkü böyle kısa kısa, ama orayı seyretmenizi şiddetle öneririm. En ufak detayı bile atlamamışlar. Bu yüzden de ben burada anlatmayacağım, tabii bu videoda anlatmayacağım. Sıfırdan size nasıl hızlıca bir slider sayfamızda oluştururuz onu anlatacağım. Ne yapalım? Geliştiricinin ilk önce WordPress sayfasına bir bakalım. Eklentiyle ilgili neler yazmışlar, neler çizmişler, bir onlara bakalım. Onun haricinde işte yaptığım demoda bir ona bakarız. Demoya bakarız. Demo sayfamızda. Fiyatlara bakarız. Bir de dil dosyasıyla ilgili bir durum var ama onun da çözümünü bulduk. Sonuçta ben gene çevirdim, yaptım. Bunu da forum sayfamızda paylaşacağım. Eklentinin Türkçe dil dosyasını. Çok uzatmayalım, hemen geçelim. İnceleyeceğimiz eklenti Smart Slider 3 ismi. Hemen Türkçe'ye çevrilmiş sayfasına bakalım. Akıllı kaydırıcı 3 diye geçiyor Türkçesi de. Linkleri arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Lütfen girin, inceleyin, bir bakın. Şu anki WordPress sürümümüzde uyumlu ve 1016 5 yıldız almış. Bayağı bir yüksek bir yıldızlaması var. Bayağı iyi yıldızlaması var. Artıları ve eksileri var tabii ki, baktığınız zaman ücretsiz sürümünü kullanacağımız için bazı özellikleri tabii ki kullanamıyoruz ama olsun. Ücretsiz sürümünde de bayağı iş görüyor. Lütfen bu sayfaya girin ve inceleyin. Hemen demo sayfamıza geçelim. O da benim testlerim yaptığım sayfalar. İşte internette şu an zaten görüyorsunuz. İnternette faal, aktif. Burada testlerimi falan yapıyorum. Ve ana sayfaya böyle bir slider yerleştirdim arkadaşlar. Bakın şöyle mesela otomatik, tabii bu sonuçta da otomatik kendisi de geçiş yapıyor. Bakın böyle. Artı güzel yanlarından biri de şimdi bu bir e-ticaret sayfası olduğu için e-ticaretle ilgili mesela yazıları da, yani ürünleri de buradan paylaşabiliyorsunuz slider'da. Ürünlere link verebiliyorsunuz buradan. Bu yönden de çok iyi. Onun haricinde de siz kendinizin hazırlamış olduğu böyle görseller falan, bunlara da link verebiliyorsunuz. Güzel, benim hoşuma gitti. Şimdi bir de duyarlılığına bakalım. Güzel yanlarından biri de bu arkadaşlar. Duyarlı olması, cep telefonlarına ve tabletlere duyarlı olması. Şu an bakın iPhone 14 Pro Max da çalışıyormuş gibi düşünün. Gayet güzel, duyarlı şekilde geçebiliyoruz. Bir de tablette bakalım. Bu da tablette görünümü arkadaşlar, bakın slider'ın. Bunu ana sayfa olarak da düşünmeyin tabii ki. Yani sayfalarınızda, yazılarınızın içinde de kısa kodları olduğu için oluşturduğunuz slider'ların kısa kodları olacak. Bu kısa kodları istediğiniz yerde, istediğiniz alanda paylaşabilirsiniz. Bu yönden de güzel. İnceleyince artık siz de göreceksiniz aradaki farkı. Şimdi hemen gelelim şöyle geliştiricinin sayfasına. Burada ilgili yazılar var. Bunların da linklerini videonun açıklamalar kısmında olacak. Fiyatına bakalım. Tabii ki ücretsiz sürümünde bakın kısıtlamalar. İşte standartta bunlar var ve premium varmış. Yani 49 ile 99 arasında fiyatlar, özellikleri falan. İyice inceledikten sonra, ihtiyacınız varsa her zaman diyorum, ondan sonra alın arkadaşlar. Ama inceleyin yani. Türkçe dil dosyası ile ilgili yapılacak bazı işlemler var. Normalde loco ile çeviremiyorsunuz bunu arkadaşlar. Nasıl çeviremiyorsunuz? Bunu anlatmışlar zaten. Bazı işlemleri yapmanız lazım. Ondan sonra çeviri işlemini loco'da yapıyorsunuz. Çeviri dosyasını da güncelledim. Yani oluşturdum Türkçe dil dosyasını. Forum sayfamızdan paylaşacağım arkadaşlar. Ücretsiz olarak biliyorsunuz, orada paylaşıyorum. Alıp kullanabilirsiniz. Eklentiyle gelen dil dosyaları da bunlar zaten. Bunlar eklenti kurulduğunda zaten mevcut ama Türkçe yok tabii ki burada. Şimdi geliştiricinin de arkadaşlar YouTube, dediğim gibi YouTube'da bir kanalı var. Bu oynatma listesi. Bunu kesinlikle bakın. Kesinlikle seyredin arkadaşlar bu videoları. Buradan bayağı bilgi edindim. O yüzden de ben ayarlara girmeyeceğim. Halihazırda zaten böyle bir şey var. Türkçe altyazısına da çevirdiğiniz zaman çok rahat da anlaşılıyor. Güzel bir translate olmuş çünkü. Translate'i de iyi. Çok rahat öğrenebilirsiniz. Ayarlar, özelleştirmelerle ilgili. Onu da gösterdik ve ne yapalım? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da artık eklentinin kurulumuna, ayarlarına falan geçelim.
Eklentiyi kuracağımız sitemiz mağaza.vpalemi.com arkadaşlar. Normal bir e-ticaret sitesi işte böyle. Burada kuracağız eklentimizi. Hemen eklentinin şöyle ismini bir kopyalıyorum. Kontrol paneline geliyorum. Eklentiler alanına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini yazıyorum. Yapıştırıyorum açıkçası. Smart Slider 3. Bakın 1065, 9000 üstünde de etkin kurulumu var. Kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik. Şimdi eklentiyi zaten sayfa yapıcılarla da çalışıyor arkadaşlar. Gutenberg blok yapıcı, Elementor, Divi bunlarla da çalışıyor zaten uyumlu. Eklentimiz kuruldu. Şöyle hemen bir bakalım nerede? Aşağı kısımda sol tarafta Smart Slider diye geliyor arkadaşlar. Smart Slider. Bir tıklayalım bakalım karşılama sayfası nasılmış. Karşılama sayfası böyle bu şekilde. Buradan da YouTube'dan da onlar da anlatıyorlar zaten. İşte slider'ı nasıl, ne işe yarar, nasıl kurulur falan. Bunu da seyredin, tavsiye ederim. Üst tarafta Pro kısmı var. Pro'ya gidin diyor ve ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına bir bakalım. Ayarlar kısmında da bu şekilde geçtik. İlk zaten buradan başlayacağız. Hazır kurulu olan bir slider var zaten. Bu eklentiyle birlikte geliyor. Buradan biz tabii ki farklı projeler yapacağız. Şimdi ben bunun bir Türkçe dil dosyasını yükleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra da Türkçeleşmiş haliyle. Çok fazla da yani bir kısmı Türkçeleşiyor ama gene bir kısmı İngilizce olarak kalıyor. Onu bir halledelim. Ondan sonra da gene buradan kaldığımız yerden projemizi, slider projemizi oluşturalım, devam edelim. Loco Translate'e geldim. Eklentilere geliyorum. Oradan eklentimizi bulalım. Smart Slider 3. Şimdi bu şekilde bakın Türkçe dil dosyası var. Ama 10 tane gösteriyor ama normalde eklentinin bakın gördüğünüz gibi 1900 küsürlerde. Ben halihazırda çevirdiğim için direkt olarak dosyayı yükleyeceğim arkadaşlar. Buraya yüklemeniz için yapmanız gereken arkadaşlar FTP üzerinden de yükleyebilirsiniz ya da yapmanız gereken bir tane daha eklenti kurmak. O eklentiyi kurup dosyalarınıza ulaşmanız lazım. Onun için de eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti diyorum. Şuraya file dedik. Aratalım bakalım. File Manager. Bakın bu eklentiyi kurmanız lazım arkadaşlar. Kurun ki sitenizdeki WordPress ile ilgili tüm dosyalara ulaşabilirsiniz. Bunu kurduğunuz zaman. Kur diyorum. Etkinleştirelim. Eklenti kuruldu. Şöyle bir geçelim hemen. Dosya yöneticisi tamam. Burada bakın. Şöyle bir açalım. Şunu bir kapatalım. Gördüğünüz gibi bizim bu root dosyamız, root klasörün yani ana klasörümüzün olduğu kısım. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar nereden çıktı bu diyeceksiniz. Burada bu sayfada zaten anlatıyor size. Nerede olması ya da ne yapmanız lazım, nereye yüklemeniz gerektiğini söylüyor zaten size. Ben ama hiç buralara girmeyeceğim. Ben tercümeyi falan çeviri yaptığım için direkt olarak işlemi gösteriyorum size. Hemen geçelim. Şimdi geldik hemen eklentimize VP Content kısmına geliyorum. Klasörüne girdim. Eklentilerin olduğu klasöre gireceğim. Buradan Smart Slider 3 buluyorum. Sonra da Nextend klasörüne giriyorum. Bakın burada dil klasörü burası zaten. Language. Burada gördüğünüz gibi çevrilmiş olan dil dosyaları var. Şimdi bizim Türkçe dil dosyasını da hemen buraya yükleyelim. Şimdi yukarı alacağız. Nereden alacaktık? Upload Files. Evet. Hemen seçelim. TRO. Tamam, ilk önce PO'yu yükleyelim. Bakın yüklüyor şu an. Geldi. Ondan sonra da MO dosyasını alacağız. Yükle diyelim. Tamam. Dil dosyalarımız yüklendi. Şimdi hemen eklentiye bir gidelim. Bir bakalım. Ayarlar, yardım. Dediğim gibi çoğu kısım gene yani bir kısım İngilizce kalıyor. Panele git diyorum. Paneli bu şekilde arkadaşlar. Bak işte tarafından yeni proje bilmem ne falan işte slider var. Bu şekilde ayarlar kısmına bir bakalım. Ayarlar genel ayarlar arkadaşlar. Çok fazla bir ayarı yok zaten. Siz slider'ı özelleştireceksiniz aslında. Yani özelleştirmelerle işte oluşturduğunuz slider'da yapacağınız değişikliklerle ona renk katacaksınız, şekil vereceksiniz. Burada genel ayarlar var aslında. Yani çok böyle aman aman şeyler değil. Hemen hızlıca geçelim. Şimdi genel ayarlar evet tamam. Açalım bakalım, bunu da açalım. Kesme noktaları demiş. Tamam. Buradan kessin. Bunlar zaten varsayılan SEO, Sitemap. Bir de SEO ile de uyumlu arkadaşlar bu. Başka burada herhangi bir şey yok. Tamam, çerçeveye gelelim. Şöyle pardon. Kaydedelim. Çerçeve dediği kısma bakalım. Burada da herhangi bir şey yok. Fontlar, yapılandırma. Buradan isterseniz ana ayar olarak seçebileceğiniz yazılar, karakterle işte şeylerini, büyük küçüklerini
Onları seçebilirsiniz. Öyle bırakıyorum ben de. Layer, default. Bunlarda da yani buralarda herhangi bir şey yapmadım. Çünkü slider'ın içinde zaten metini artı işte fontu, başlığını hepsini kendim özelleştirebiliyorum. O yüzden de çok fazla bir şey yapmıyorum. Yani burada ayarlar sekmesinde çok fazla işiniz yok açıkçası. Geçtik. Tekrar kontrol paneline geldim. Yeni proje oluştur diyorum şimdi arkadaşlar. Bize 2 tane seçenek sunuyor. Bir sıfırdan bir proje oluşturmak ya da halihazırda olan template'lerden bir proje oluşturmak. Şimdi ilk önce bir template'ten hazır olandan bir şey yapalım. Hazır bir şablonu alalım. Göstereyim orada. Onda bir özelleştirme yapalım. Ondan sonra ikinci kısımda da sıfırdan bir proje oluşturalım. Hemen şöyle bakın. Güzel şeyleri var. Temaları var. Free yazanlar biliyorsunuz. Ücretsiz olanlar. 15 tane ücretsiz var. 158 tane de prosu varmış arkadaşlar. Buradan bir tanesini seçeceğiz mesela. İşte burada artık sitenizle alakalı, yani sayfanız bir haber sitesi. Bakın haber sitesinde mesela bu slider'ı çok kullanabilirsiniz. Neden? Kısa kodu var. Özellikle işte hani kategorilere göre, yani normal haber sitesi WordPress içinde olur. Kategorilere göre mesela slider'lar oluşturabilirsiniz. Sayfanın içinde de mesela bunları yayınlayabilirsiniz. Güzel olur. İşte otomatik geçişte yaparsınız. Aynı haber sitelerinde nasıl oluyor? Otomatik geçiyor ya haberler böyle. Onun gibi bir şey bile yapabilirsiniz. O yüzden kullanışlı. Gene bunu seçeceğim. Böyle bir şey de seçebilirsiniz. Şunu seçeceğim ben. Hemen bunu bir seçelim. Import diyorum. Kapatıyorum. Şimdi dosyaları alacağım. Demo verilerinin hepsini alacağım. Hemen geldi zaten. Bakın. 3 tane slide var. Bunlara artıda slide ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Slide ekleyebilirsiniz slider'a. Resim ekleyebilirsiniz ya da İşte ne yapabilirsiniz? Sitenizdeki bakın WordPress yazılar demişiz ya mesela. Seç demişim. ID seç diyorum. Kategori yazı ID'sini bile seçebilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir imkanı da var. Güzel. İyi yapmışlar bunu da. Geldik tekrar yazı kısmına bakacağım. Burada da mesela ürün sayfalarınızın slider'ını oluşturabilirsiniz. Aynı demodaki olduğu gibi. Yani şuradaki gibi. Şu demo sayfada yaptığımız gibi arkadaşlar. Burada bakın gri kapşonlu, pamuklu kapşonlu bu ürünü satıyorum ben zaten. Bakın burada satıyorum. Direkt olarak mesela bunu slider'da gösterip link verebiliyorum buradan. Şuradan mesela devamını okun ama bunu gerçi değiştireceksiniz. İşte şimdi al, satın al dediğinizde bakın devamını oku dediğinde direkt olarak oraya gidecek. Bağlanması lazım. Bağlanacak yani bakın. Ürün sayfasına bağlandı direkt. Yani buradan da seçebilirsiniz. Neyse hiçbir şey seçmiyorum ben şu an. Halihazırda bize böyle bir slider oluşturdu. 3 tane de slide'ımız var. Ayarları aslında burada yapıyorsunuz. Bakın slider'ın ayarları burada. Bize bir kısa kod oluşturuyor. Ölçüsünü filan boyutunu, bakın boyutunu, kaç boyut olduğunu, işte nasıl olmasını, nasıl gözükmesini istiyorsunuz, tam genişlik mi, kutulu mu, işte bunların ayarlarının hepsini burada yapıyorsunuz. Yoksa eklentinin ayarlarında yani çok böyle hiçbir şey aman bir şey yok. Kontroller var mesela işte oklar ne olsun. Hazır şablon aldığımız için bunların hepsi ayarlı geldi aslında. Şöyle de bakın bakabilirsiniz. Ön izleme yapalım. Şu göz işaretine ön izleme yapıyorsunuz. Bakın noktalar falan işte. Bakın şöyle. Öyle kendimiz çevirebiliriz. Şurada da ölçüsünü gösteriyor şu an. Şöyle yapalım. O neymiş? Küçük bir şekilde. Büyük. Eylemler dediği kısımda bir hata yaptınız, yanlış yaptınız geriye alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bakın dışa aktarma var. İçe aktarma falan var. Yedekleyebilirsiniz. Slider'larınızı yedek. Zaman zaman kampanya mesela tarzında bir slider oluşturup onları mesela yedeklersiniz. Başka zaman işte bir süre sonra tekrar o slider'ı yükleyebilirsiniz. Burada tutmazsanız icabında tekrar yükleyebilirsiniz. Ya da başka internet sayfasında gene bu eklentiyi kurup orada yükleyip orada da paylaşabilirsiniz. Nasıl bunlar açık zaten. Tamam. Tekrar gölge minyatür geç. Cep telefonunda gizle demiş. Açıkmış. Bakalım. Animasyonlara bakalım. Animasyon yok. İşte burada animasyonla ilgili arkadaşlar şöyle bir şey var. Ücretsiz sürümünde slider animasyonu slaytlarda animasyon yok. Slaytlarda arkadaşlar. Yani şunlarda animasyon yok. Slider'ın animasyonu var. İşte şu an zaten slider'dayız ya. Bakın. O da 5-6 tane kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane animasyon imkanı var. Bunlardan birinde kullanabilirsiniz. Mesela şunu şöyle bir şey yapabilirsiniz ama bu şu an hazır şablonlu olduğu için ben kullanmayacağım. Slaytlarda animasyon kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Ücretli versiyonu da var. Otomatik oynatmaya bakalım. Açalım bunu da. Otomatik buradan müresini işte tıklamada durdur. Bilmem ne demiş. Buna gerek var mı? Yok. Oynatma butonu diyor. Gerek yok.
Kaydedelim. Optimize'ye bakalım. Tamam. Optimize etsin. Bakın burada zaten şunu çevireyim hemen. Bakın. WebP'ye dönüştürme ve görüntüyü yeniden boyutlandırma. Çok fazla bellek gerektirir. Boş bir sayfa alırsanız bellek sınırını bilmem ne kaldırın demiş. Limitimiz bizim 2048 yani evet. Memory limit 2048 megabayt. Tabi bu hostinginizle alakalı bir şey bir yerde ama WebP'ye çevirirseniz resimlerinizi daha hızlı dolma ihtimali var. Daha hızlı dolma ihtimali de daha hızlı dolar. Sonuçta bir PNG ya da bir JPEG'ten daha düşük boyuttadır WebP. O yüzden de hızlı dolar yani. Slide'lara bir bakalım. Slide'ları doldur demiş. Geliştirici kısmında da burada da herhangi bir şey var mı? Yok. Yapacağımız işlemler yok. Tamam. Genele geldik. Zaten kayıt. Bakın şuradaki kısa kod var. Şimdi ben bunu nasıl paylaşacağım arkadaşlar? Hemen ana sayfaya geçelim. Ana sayfada paylaşacaksak eğer ana sayfaya geçip ana sayfada Elementor'la bu sayfa tabii ana sayfamız Elementor'la yapılmıştı. Elementor'lar üzerinden kısa kodumuzu ekleyip bir sayfada görelim bakalım. Ne yapalım? Ana sayfaya gidelim. Ana sayfamıza geldik. Hemen Elementor ile düzenleyin kısmına şöyle tıklıyorum. Elementor'la sayfamıza şu resimli alan kısmını arkadaşlar buraya ekleyeceğim slider'ı. O resmi kaldıracağım. Oraya bir güzel hazır aldığımız şablonu oraya ekleyeceğim. Kodumuzu alalım değil mi? Kodumuzu aldık. Şimdi şunu neredeymiş? Bu nasılmış? Bir bakalım. Biçime geldik. Biçimdeymiş. Kaldır diyorum. Ama pardon. Bunu şöyle seçelim. Alanımız burada. Bu neymiş ya? Şunu bir kaldıralım. Tamam şöyle bir şey. Şimdi eklentinin Elementor'la ilgili bakın Smart Slider dediği hemen bir modülü var zaten uzantısı. Hemen şunu aldık attım buraya. Burada hangi slider'ı kullanacağımızı soruyor zaten. Bunu kullanacağız. Insert diyorum yani içeri alsın. Tamam bu şekilde. Bakın. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Şunu da belirteyim. Yaptığınız slider arkadaşlar resim ölçüleriyle de alakası var. Neden diyeceksiniz? Şimdi geliştiricinin verdiğim o YouTube linklerinde de zaten orada anlatıyorlar. Orada da zaten özellikle de söylüyor. İşte resminizin büyüklüğüne göre slider'ın büyüklüğü olması lazım. Ya da işte bunu tam sayfa yaptığımız zaman biraz daha büyüyecek. Ölçü değişecek. Tabii bunun arka planında bir resim olmadığı için farklı. Güncelleyelim hatta. Bir bakalım sayfamıza. Tamam. Geldi. Mesela bakın bu şekilde. Ama ben bu slider'ın komple bu alanı doldurmasını istiyorum. Onun için de ne yapacağız? Şöyle yapalım. Mesela yaptık. Yerleşim sınırlandırılmış. Tam genişlik dediğimde büyüdü mü? Büyüdü herhalde. Güncelle. Tekrar sayfaya gidelim. Ön belleği bir temizleyelim. Bakın gördüğünüz gibi tam sayfa genişliğinde oldu şu an. Box şeklinde değil de tam sayfa şeklinde oldu. Hemen şöyle de şeye bir bakalım. Cep telefonuna şu an tablette. Cep telefonuna da bakalım. Evet gayet güzel. Bu hazır bir şablon arkadaşlar. Hazır şablon slider aldık yani. Bu resmi değiştirebiliriz. Yazıları falan hepsini değiştirebiliyoruz. Şimdi bunu gösterdim. Geçelim slider'ımıza tekrar. Slider'ımıza geldik. Hemen şimdi. Buraya ayrıca başka resim de ekleyebilirim. Ya da boş bakın dedim şunları gösterdim zaten. Buraya farklı bir resim de ekleyebilirim. Buradan herhangi bir resim de ekleyebilirim. Şöyle bir şey ekleyelim mesela. Gerçi bunlar ama işte bunların ebatları da düşük. Böyle geniş bize bir şey lazım. Yok mu geniş bir şey? Yok. Hepsi de düşükmüş ya. Neyse bir tanesini düzenleyelim şimdi. Ekleyelim de olanları düzenleyelim. Şimdi birinci slider'ın slide'ına geldik birinci. Şöyle bakın. Bir düzenleme aracı çıkıyor zaten. Bize katman yani katman mantığıyla çalışıyor zaten arkadaşlar. Bakın burada katman mantığıyla çalışıyor. Eğer buna zaten nereden? Photoshop'tan, Elementor'da biliyorsunuz bu kılavuz. Bakın bu da bir katman şeklindedir mesela. Hemen hemen o mantıktadır. Katman mantığına böyle aşinaysanız hiç zorlanmazsınız arkadaşlar. Şimdi nasıl özelleştireceğim? Bakın üstüne geldiğinizde zaten direkt olarak hemen
çıkıyor. Son projeler mesela yazalım hemen. Patron da şu an uyuyor, horluyor bir de ya. Onları istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. SEO uyumlu olduğunu söylemiştim zaten. Slider'da da mesela SEO uyumlu olduğu için arama motorlarında da indeksleme olayında etkili olacaktır. Stiline bakalım mesela. Stilini de değiştirebiliriz. Şunu mesela farklı olsun. Var mı? Popins yok mu? Yok muymuş? Yok. Roboto var. Değişik değişik şeyler var ya. Mesela böyle. Farklı şeyler. Stilini de buradan değiştirebilirsiniz. Bakın böyle rengini, arka plan ekleyebilirsiniz. Kalınlaştırabilirsiniz. Böyle ortalayabilirsiniz. Evet, bayağı böyle eklentinin ayarlarında değil, slider'ın ayarlarında, slide'da ayarlamalarla böyle özelleştirme imkanı çok fazla. Oradaki yazıyı oradan mesela içerik kısmından şöyle değiştirebilirsiniz. Tablette göstermeyebilirsiniz, cep telefonunda göstermeyebilirsiniz. Bakın animasyon slaytlarda animasyonu kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Ücretli. Ücretli versiyonunda var yani. Sonra şu alt kısımda bakın şöyle bir şeyleri var. Normaldeki işte animasyon olsaydı kullanabilseydik burada mesela bir zaman çizelgesi bir şey çıkaracaktı. Orada mesela animasyonunuzu ona göre ayarlayabilecektik ama onu yapamıyoruz. Yalnızca şu şekilde. Slider'a bir animasyon verebiliriz. O da işte dediğimiz sınırlı sayıda 3 tane, 5 tane, 6 tane animasyon şekli var. Şimdi şöyle bir şey dedik. Bu resmi mesela resmi değiştirmek istiyorsam şöyle bakalım içerik bakın resmi buradan değiştirebilirim. Hatta şunu kapattım bir tane resim ekleyeyim. Şöyle şunu aldım ekleyeyim hatta. Bakın olduğu gibi değiştirdi. Şuna mesela şimdi al diyorum. Link vereceğim. Şimdi al dedik. Bir tane link verebiliriz. Mesela ne verelim şuna? Şuradan bir tane ürün linkini alalım. Şöyle. Linki de yapıştırdım. Kaydettim. Yani böyle özelleştirebilirsiniz. Sonra da şöyle bakalım. Masaüstü. Evet. Gayet güzel. Telefonda, tablette bakın böyle gözüküyor. Cep telefonunda da bu şekilde gözükecek. Yani duyarlılığı da çok güzel olmuş. Şimdi şu alanları arkadaşlar sıfırdan bir slider oluşturduğumuzda göstereceğim size. Şimdi bu hazır şablonu aldık. Onu değiştirdik işte özelleştirme kısmını falan. Kontrol tuşuna basarak bakın kontrol tuşuna basıyorum. Alttan ve üstten ayarlama imkanınız var arkadaşlar. Şöyle bakın. Geri geliyorum. Bakın alttan ve yukarıdan eşit oranda daraltıp ya da genişletebilirsiniz. Şöyle. Ya da şöyle yapalım. Bakın şöyle daraltabilirsiniz ya da açabilirsiniz böyle. Bakın. Kontrol tuşuna basılı olarak ama. Basmadan da yapabilirsiniz. Yalnızca bir tarafı mesela şöyle otomatik yapıyor zaten. Şöyle bakın. Bir tarafı aşağı yukarı değiştirebiliyorum yalnızca. Onu da gösterdik. Başka mesela burada gösterilecek ne var? Başka bir şey yok. Bu şekilde özelleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Slider'da da ana slider bakın katman dediğimiz olayda bir tane slider içinde de bir sürü mesela içerik, satır, işte buton, başlık, metin falan var ya. Bu şekilde slider'ı da şu şekilde şuradan seçebiliyorsunuz. Onu da içerikte mesela başlığını bakın küçük resmini ekleyebilirsiniz. Mesela buradan herhangi bir şeyler yazabilirsiniz.
Stilini de mesela renk demiş. Mesela renk demiş. Şunu yapsak bakın şöyle bir şey değiştirebiliriz. Şöyle bir şey olur. Böyle bir şey yapabilirsiniz. SEO buraya mesela yazı yazabilirsiniz arama motorları için. Ya çok fazla özelleştirme imkanınız var. Çok fazla hem de yani. Bayağı fazla özellikler var. Kaydet diyorum. Hazır şablonda bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi gelelim geriye. Kontrol panelimize tekrar dönelim. Kontrol paneline geldik. Yeni bir proje diyeceğim. Bu sefer de yeni proje oluşturacağız. Yani sıfırdan bir proje oluşturacağız. Hiç şablon tema kullanmadan. Geldik. Slider mı demiş, blok mu demiş. Biz slider istiyoruz. Ondan sonra zaten bunları seçemiyoruz. Basit olacak. Slider'ımızın ismi olsun. Slider'ımızın genişliği ve yüksekliği arkadaşlar. Bakın paylaşacağınız resimler de burada fark ediyor arkadaşlar. Neden? Ona göre de mesela slider'ın özelliğine göre de nasıl full mesela sayfada paylaşacaksanız tam yani genişlikte slider'ınızın genişliği de ona göre olması lazım. Resimlerinizin de genişliği ona göre olması lazım bir yer. Şimdi oluştur diyorum. Bakın tam genişlik ya da kutulu ama biz tam genişlik yapacağız. Neden? Sayfamızda kullanmak istediğimiz alan tam genişlikte alan. Bakın kutulu olsaydı İlk baştaki gibi olacaktı. O yüzden de biz tam genişlikte alıyoruz. 1200 demiş. Bunu yani büyütmek lazım aslında. 1400 olabilir. 1400, 1900 aslında notunu almıştım. Tam genişlikte pardon. 1920 olması lazım. Bakın 1920 olması lazım tam genişliğinde. Tam genişlik kullanmak istiyorsanız. Tam sayfada kullanmak istediğinizde tam genişlikte 1920. Tam sayfada 1920 1080 diyor. O tam sayfa oluyor o zaman böyle komple sayfa. Görünen kısmı oluyor tabii. Ama biz tam genişlikte kullanacağız. Yani 1920 olması lazım. Hemen 1.9 diyelim. Şunu da 20 yapalım mesela. Yükseklik 600'de kalsın. Tamam dedik. Projemizi oluşturalım. Şimdi hemen kısa kodu oluştu. Ondan sonra oluşturduktan sonra bir tane küçük resmi çekip mesela buraya da ekleyebilirsiniz. Takip için daha güzel olur, kolay olur. Boyuta bakalım. 1920'ye 1600 tam genişlik dedik. Hemen tamam. Kontroller okey. Yatay. Bunlar zaten varsayılan hepsinde böyle. Animasyonlar, devre dışı, otomatik oynatma olsun. Kaydedelim. Ondan sonra optimize demiş. Şunları açalım. Optimize etsin. Slide'lar doldursun. Tamam, geliştiricide bir şey yoktu zaten, geçtik. Şimdi slide ekleyelim. Resim ekliyorum bir tane. Şöyle bir resim eklesin. Biraz büyük detay neydi o? 1500'de 857. Gerçi bunlarda bir sıkıntı olmaz herhalde de. Tamam. Seçtik. Tamam, bir tane daha ekleyeceğiz. Tamam, biliyoruz. Autoplay'i açtığımız için. Şimdi bir tane daha ekleyelim. Şunu alacağım. Tamam. 2 tane oldu. Ondan sonra yazı bir tane ürün alalım. Yetenek tişörtlü bir şey alalım mı? Tamam, şunu alalım mesela. Şunu aldık. 3 tane slaytımız var. Şimdi şunu bir düzenleme yapalım. Hatta bir tane boş da alabiliriz. Bir tane de boş alayım. Bunu şöyle bakın en başa alabilirim arkadaşlar. İstediğim yere alabilirim. Aldım. Şuradaki 3 noktadan bakın kopyala, kopya, yayından kaldır bilmem ne demiş. Mesela şimdi en baştaki boş. Buna bir düzenleme yapalım. Düzenlemeye bastım ve direkt slider'ımız geldi. Şimdi direkt o ölçüde geldi zaten. Kaçtı arkadaşlar? 1920'ye 600'dü. Slide'ımız bakın. Herhangi bir şey yok. Katman yok. Hiçbir şey yok. Ne ekleyeceğiz? Bakın. Kütüphane kısmına baktığınızda burada bize güzel şablonlar sunuyor aslında. Bakın header bir tane ücretsiz tabii ki. Bir tane şu da varmış. Buradan mesela alabilirsiniz. Sıfırdan hani resim eklemeden buradan da mesela hazır olanları alabilirsiniz. Pro'lar ücretli. Header değil. Medya diyelim bakalım. Medya ne varmış? Bakın böyle bir seçenek var. Şunu alıp bakın. Yani güzel. Ya bu imkanları çok iyi. Öyle mesela başka bir şey seçebilirsiniz. Şunu seçebilirsiniz, böyle bir şey.
Bu ücretli versiyondaymış. Pro. Neyse. Geçtik. Feature'a bakalım mesela. Şöyle bir şey. Bakın. Bunların üzerinde mesela düzenlemeler yapabilirsiniz. Bir sürü seçenek var. Team, Product varmış. Mesela şöyle bir şey. Böyle bir şey mesela. Bu da güzel. Ürününüzle ilgili burada tanıtım yapıp değişik bir şey. Mesela şu nasılmış? Mesela bakın böyle bir şey. Buraya bir tane video eklenebilir aslında. Eklenemez mi? Niye eklenemez? Böyle bir şey olabilir. Katmanlara tekrar geri gelelim. Şimdi hadi bunu seçtik diyelim. Ama boş katmanda zaten ya. Boş katmanda biz bir şey seçmeyelim. En iyisi. Geri gidelim. Tamam. Boş bir katman. Geldik. Şimdi slaytımızda ne ekleyeceğiz? Satır, başlık, metin, resim. Bir tane resim ekleyelim. Kaldıracağız da şöyle bir resim ekleyelim. Şunu ekleyelim. Şunu ekleyelim. Şöyle bir resim ekledik. Mesela ne ekleyebiliriz? Bir yazı eklesek. Başlık ekleyelim. Nereye gitti? Şöyle. Pardon, şöyle yapalım. Şimdi kaldıracağız. Evet, kaldırmayalım. Slider'a geldik gene. Bir satır alacağız. Resmi bir kaldıralım ilk önce. Kaldırdık, tamam. Slider'da içerik, slide, stil, resim. Slider'da resim ekleyeceğiz ilk önce. Şöyle bir şey, tamam. Şimdi slider, evet, ne vardı katmanlarımızda? İçerik, resim, satır, sütun. Mesela bunu alıp bunun içine atsak ismimiz şöyle şuraya gelir. Şöyle başlığımız gelir. Başka satır, sütun, bir tanesi de buradaymış. Buraya da mesela buraya farklı bir şey yapabiliriz. Şöyle bir tane resim atacağım içine. Şöyle bir şey yapalım. Şunu koyalım mesela. Şöyle aldık. Şimdi bundan sağdan soldan biraz daraltmamız lazım. Ölçüyü biraz büyük alınca öyle biraz daraltalım. Tamam. Arka plan. Şöyle biraz siyah alıp yok. Şöyle. Bir dakika. Heh. Şunu biraz karartalım şöyle ki biraz daha anlaşılsın olsun. Ya bu şekilde arkadaşlar işte şey yapabiliriz. Düzeltmeler, özelleştirmeler yapabiliriz tabii ki. Şöyle bir de şu şeye bakacağım arkadaşlar. Şu video kısmına bakacağım. Hatta bunu kaldıracağım. Buraya kaldır. Buraya video alacağım. Bakayım. Video dedik.
Kapak resmi istiyor bizden. Halihazırda yok muymuş? Bakalım şöyle bir oynatsın bakayım, oynatıyor mu? Evet, oynatıyor. Hey, this is Peter and welcome to Smart. Evet, böyle de mesela video bile ekleyebiliyoruz buraya. Güzel. Yani biraz uğraşmanız lazım arkadaşlar. Yani ayarları, slide'la ilgili ayarları falan bayağı uğraşmanız lazım. Hani öğrenmeniz lazım ki istediğiniz gibi sıfırdan bir şey yapmak isterseniz tabii ki. Yoksa hazır şablonlarla çok rahat bir şekilde hızlıca slider'ınızı oluşturuyorsunuz zaten. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi neyse, bu böyle bir kalsın. Kaydettim. Kontrol paneline gideceğim. Nerede bizim? Test dedik. Tamam. Kısa kodu alacağım. Tekrar oraya geldim. Select Slider dediğimizde bunu bir yenilememiz lazım. Tamam. Şimdi yeni oluşturduğumuz şunu eklesin bakalım. 1920. Buradan kıstık biraz değiştirdik bunu. Güncelle diyorum. Şöyle. Güncelle dedik. Evet. Bu şekilde oynatıyor. Güzel. Şöyle geçiş yapıyor mu? Bakalım. Evet. Böyle de geçiş yapıyor. Yani ya hızlıca ekleyebileceğiniz güzel bir slider programı. Evet. Bunu düzeltirim ben tabii ki biraz. Arkadaşlar, bir slider programı eklentisi, yani eklentisini tanıtmaya çalıştım elimden geldiğince. Özelleştirmelerini slide ve slider'ların içinde yapıyorsunuz. Eklentinin ayarlarında çok fazla bir özelleştirme yok. Slider ve slide'larda özelleştirmeler yapmanız lazım. Bununla ilgili de geliştiricinin YouTube'da oynatma listesi var arkadaşlar. Uzun. Onu seyretmenizi tavsiye ederim açıkçası. Oradan daha detaylı şekilde, yani kendiniz bir slider oluşturmak isterseniz, slide oluşturmak isterseniz arkadaşlar, o videoları seyretmeniz lazım. Yoksa halihazırda olan tema, yani şablon şeklinde işte slider'ları da direkt olarak import, yani içeri alıp demo verilerini aldığınız zaman zaten hazır yazıları ve resimleri değiştirdiğinizde olay bitmiştir. Direkt olarak da kısa kodla sayfanıza ekleyip yayınlayabilirsiniz. Ve duyarlı olması da çok güzel. SEO destekli, bir de arama motorları için de çok iyi. Bence sayfanıza bir değişik hava katar. İlla ana sayfada değil, paylaştığınız yazılarda bunu paylaşabilirsiniz. Neden? Kısa kodu olduğu için. O da var. Öyle güzel yanı da var. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ne yapalım? Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.